Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yapımını ve yaka kol kesimini anlatmış olduğum yelek modelinin bugün sizlere arka kol kesimini ve yeleğimizi dikip bitireceğiz. Yeleğimizin sayılarını vereceğim. Kaç çiçekten oluşuyor? Enini boyunu ölçüp tam ölçü olarak sizlere vereceğim arkadaşlar. Evet. Modelimizin yapımına da geçmeden önce ilk kez bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan videolarımı beğenip yorum yapan sosyal medya hesaplarında benim videolarımı paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Şöyle kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeleğimiz 42-44 beden arası bir yelek oldu. 46 bedende olur arkadaşlar. Yani büyük bir beden işledim ben. Neden? Çünkü çeyizlerde hani küçük işlendiği zaman illaki evlendikten sonra kilo alınıyor veya doğum yaptıktan sonra kilo alınıyor hamileyken. Öyle kullanabilinsin diye bir tık büyük işledim. Sizler tabii kendi beden ölçünüze göre yeleğimizin çiçek kısmından eksiltip arttırıp o tür ayarlayabilirsiniz bedeninizi. Şöyle işledim ben. Ön tarafına 6 çiçek koydum. Arka tarafına 12 tane çiçekten yapmıştım. Yaka ve kol kesiminde de tam 33 çiçek 32 tane çiçek yaptım. 33. de şu kol kısmına 2 tane trabzan, 2 sıra trabzan işledik ve kolumuzu kestik. Kolumuzu kestikten sonra devam ettik. Kolla birlikte, kesimle birlikte yaka kesintimiz de başladı ve bir kese kese 2 tane çiçeğimizi burada kaybettik ve 2 çiçek olarak da devam ettirdik yeleğimizi. Buradan kestikten sonraki trabzan sayımız tam 33 tane trabzanımız oldu. Arka kısmını da aynı şekilde yapacağız. 2 sıra bu şekilde 2 çiçeğimize trabzanımızı işleyeceğiz. Daha sonra patımız kadar, yani kenar pat yaptığımız kadar da arka kısmına patımızı koyup aynen 33 sıra işleyeceğiz. Evet, arka kısmının patlarını yapmak için 2 sıra şöyle 2 çiçeğimize trabzanımızı yapalım. Aynen devam ediyorum. Bu V'lerimize de ikişer tane, aralarına ikişer tane trabzan koydum. Bu şekilde şu 2 çiçeğimizi trabzanlarla 2 sıra örelim. Evet, 2 sıra bu şekilde trabzanımızı 2 çiçeğimizin üzerine işledik. Burada yarısını keseceğiz. Yani burada biz 12 pat koymuştuk. Kenar patı 12 patımızı işleyip gerisini işlemeyeceğiz. O şekilde de arka kesimini yapmış olacağız. Şimdi 2 sıra trabzanımızı yaptık. Milbaşı aldık. Modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Hemen bir zincir çekip V'lerimizi yapıyoruz. Aynı şekilde yeleğimizin diğer tarafına geldiğinde de bu şekilde ikili trabzanımızı oraya da yapacağız. Ben kamera arkasından yapıp geleyim. Sizler de yapın. Daha sonra keserken tekrar birlikte olalım. Evet, diğer tarafı da 2 sıra bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi burada kesme işlemi yapacağız. Buradan ipimi kırmamak için hemen bir zincir çektim. Şöyle sıkı iğne ile kesme işlemine başladım. Siz tabi burada ipi kırıp tekrar şu 12 tane olacak şekilde buradan tekrar bağlayabilirsiniz. Şöyle sık iğne ile 12 tane trabzan öncesine kadar
gidiyorum ve böylelikle de kesmiş olduk. Bir çiçeğimizi, bir de 2V'mizi burada kestik. Arka kolda. Şimdi hemen 3 zincir çekip buradaki yan patımızı öndeki gibi yapacağız. Önde 12 bıraktığımız için ve diğer ön taraflarda, kollarda 12 trabzan bıraktığımız için 12 trabzanımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Bu da bizim kesimimizi sağladı. Evet, bu şekilde 12 trabzanımızı yapıp devam edeceğiz. Modelimizi 12 trabzandan sonra hemen bir zincir çektim. Mil başı aldım. Buradaki V'lerimizi yapıyorum. Modelimizi diğer taraftaki trabzanlarımıza kadar yapacağız. Burada da 12 tanesini örüp ters döneceğiz. Kalan kısım zaten kesilmiş olacak. Ve modelimizi dediğim gibi 33 tane trabzan olana kadar devam ettirelim. Gelelim artık. Arka kısım kol kesimi bu kadar kolay arkadaşlar. Evet, ben arka kısmını bitirip geleyim. Daha sonra yeleğimizi birlikte birleştirelim. Evet sevgili hanımlar, ben yeleğimizin arka kısmını da bu şekilde bitirdim. Şöyle kesim yerinde göstereyim. Dediğimiz gibi 2 sıra haroşa işledik. 2 tane çiçeğimize. Sonra bir çiçeğimizi yandaki V'lerle kestik. İkinci çiçeğimizden kenar patımızı koyduk. Evet, şimdi birlikte dikeceğiz yeleğimizi birbirine. Ben tığla birleştiriyorum. Sizler isterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz. Şöyle ben ipimi koparmadım. Yeleğimizi birbirine ekleyeceğiz şimdi. Bu şekilde tersinden ikisini bir araya getirdik, omuz kısmını. Şu ilk trabzan başlarından tığımızı ikisini birden geçirip bir zincir çektik. Şimdi sırayla ikisini birden ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen sıradaki trabzanların tepelerinden girip ilmek kaydırıyoruz. Sırasıyla bütün trabzanların tepesinden şöyle ikisini birlikte alıyorum. Şöyle de göstereyim. İlmek kaydırıyorum. Şöyle hemen ilmek kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz bir dikişi oluyor. Hazır örgülerdeki dikişler gibi. Tabi siz bunu iğne ile de yapabilirsiniz. Sırasıyla zaten aynı sayılar olduğu için birbirine denk gelecektir. Bütün yaptığınız sayılar. Evet. Şöyle ikisinin de trabzan tepelerinden geçirerek ilmek kaydırmayı yapıyoruz. Şöyle de göstereyim dikişimizi. Bakın hiç rahatsızlık da vermez giydiğiniz zaman. Tertemiz de bir görüntüsü oldu. Ben bunu başa kadar yapıp geleyim. Sizler de yapın. Evet, yeleğimizin ön kısmının bir omzunu birleştirdik. Şöyle de göstereyim. Aynı denk gelen yerlere tekrardan böyle ilmek
kaydırarak dikişimizi yaptık. Şimdi ipimizi kırmıyoruz. Şu boyun kısmını sık iğne ile diğer omuz birleştirmesine kadar gideceğiz. Hem de şu görüntüyü almış olacağız. Sık iğneyi yaparken şöyle milbaşı alıyorum. Sıradaki trabzanımızın içerisine çakma trabzan yapıyorum. Milbaşı alıyorum. Trabzanımızın tepesine çakma trabzan yapıyorum. Milbaşı alıp çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde diğer omuz hizasına kadar yapıp gelelim. Şöyle çakma trabzanlarımızı yapalım. Hani biraz da düzgün görünsün omuz kısmımız diye. Ben yapıp geleyim. Diğer omuzu da bu şekilde birleştireyim. Daha sonra yanlara geçeceğiz. Evet, yeleğimizin omuz kısımlarını iki taraflı da birleştirdik. Şu boyun kısmına gelen tarafı da çakma trabzan yaptık. Düzgün dursun diye. Hem de ip kırmadan birbirine geçiş yapmış olduk. Şimdi kenar kısmını birleştireceğiz. Kenar kısmını birleştirirken şöyle zincir zincire denk gelecek arkadaşlar. Hiç atlama yapmadan şöyle tığımızla başlıyoruz. Şu etek ucundan şu ilk trabzanın tepesiyle öbür parçanın ilk trabzan tepesini öncelikle şöyle bir birleştiriyorum. Ve hemen denk gelen sıradaki trabzan tepelerini birlikte alarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde sırası gelen trabzan tepelerini sırayla alıyorum. Hiç atlamadan yapın. Birbirine denk gelsin. Hani bitirince görüntüsü de bu sayede güzel olur. Şöyle sırayla devam edeceğim. Bu şekilde şöyle arkasını da göstereyim. Ön tarafı da bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi tertemiz bir birleştirme oluyor. Şöyle arkadan görüntüsü de çevirdiğimiz zaman bu şekilde olacak. Evet, ben bunu tamamlayıp geleyim. Sizler de yapın. Daha sonra yeleğimizin bitmiş halini göstereceğim. Sayılarını vereceğim. Kaç ip gitti, hangi boyda, kaç santim ördük, onları verip videomuzu bitireceğiz. Evet, yeleğimizi bitirdik. İnanın çok ama çok güzel bir yelek oldu diyebilirim. 42-44 bedene uygun bir yeleğimiz oldu. Dediğim gibi ben biraz büyük yaptım. Sizler daha küçük ölçüde de yapabilirsiniz. Küçük ölçüyü nasıl yaparsınız? Çiçek sayımızı azaltarak veya daha büyük beden yapmak isterseniz de çoğaltarak yeleğimizin sayılarını yapabilirsiniz. Evet, şöyle ön tarafından görünüşü, şöyle arkası, kesimleri çok muntazam ve güzel oldu. Evet, şimdi ölçüleri de vermek istiyorum arkadaşlar. Bir mezura yardımıyla hemen ölçülerini de birlikte görelim. Şöyle koltuğa kadar 50 santim. Koltuğa kadar 50 santim. Tüm yeleğimizin tüm boyu şöyle 70 santim. Yani 20 santimde koltuktan sonrasını örmüşüz. Toplamda 70 santim yeleğimizin şöyle boyunun ölçüsü. Hemen eninin ölçüsünü de vereyim. Eninin ölçüsü de tam 50 santim arkadaşlar. Eni de 50 santim. Bu şekilde yeleğimizin sayılarını da
ölçüsünü de vermiş oldum. İp de arkadaşlar 5. ipi açtım. 4 ip tamamen bitti. 5. ipten de şöyle içinden alarak ördüğüm için bayağısını ördü. Yani hemen hemen yarısından çoğunu ördü diyebilirim. İp sayımız da bu kadar. Tığımda dediğim gibi benim 9 numara tığla yaptım. Sizler elinizin alışık olduğu bir tığ da varsa onunla da yapabilirsiniz. Hani 6 numara 5 numara da olabilir tığınız. Kullanmış olduğunuz tığ. Bir de bu yelek şimdi bitti, diktik. Bunu bir yatağınızın altına bu şekilde koyarsanız da ütülemiş olursunuz. Hani düzgün durması için, şu dikiş yerlerinin daha düzgün oturması için bir yatak altına koyup o şekilde de ütüsünü de yapmış olursunuz. Evet sevgili takipçilerim, bugünlük de bu kadar. Bir yeleğin tamamen başlamasından kesmesine, dikmesine, ölçülerine kadar sizlere vermeye çalıştım. İnşallah da verebilmişimdir. İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, kanalıma gelen, yorum yapan, beğeni yapan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Böyle yapmamı istediğiniz modeller olursa da yorum kısmında belirtirseniz sizlere seve seve yardımcı olacağımdır. Bugünlük de bu kadar. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.